Yeni videoma hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez bu videoyla izliyorsanız ben Peri. İtalya'da Ahmet'le yüksek lisans yapıyoruz. Ve ben de buradaki hayatımı ve gezdiğimiz yerleri YouTube kanalımda paylaşıyorum. Hoş geldiniz. Eğer bu beni izlediğiniz ilk YouTube videom değilse de tekrar hoş geldiniz. Evet, bu videoda hastalığım hala devam ediyor. Ama sesim büyük oranda düzelmiş gibi geldi bana şu anda. Ama ara ara burnumu çekip öksürüyorum. Hasta olduğum için bugün ilk kez uzun süre sonra kütüphaneye gidecektik. Ama yine gidemedik. Ahmet'in arkadaşı geldi Türkiye'den. O yüzden şimdi onlarla buluşmaya gideceğiz. Şimdi de kütüphaneye geçmeyeceğimiz için laptoptaki işlerimizi burada kafede halletmeye çalışıyorduk. Bir önceki YouTube videomu şu an yükledim. Hem hasta olduğum için hem Dinara'nın mezuniyetine göre programlama yaptığım için biraz geç yükledim. Normalde her pazar video atıyorum. Bu pazartesiye kalmış oldu. Eğer izlemediyseniz linkini ekleyeyim bir yere. Onu da izleyip beğenin lütfen. Arkadaşlarımızla buluştuk. Ev bakıyorlar, kalacak bir yer arıyorlar. Bu bizim önceden kaldığımız yer. San Rocco'daki Tuscasi Apart Otel'le de konuşmuşlar. O yüzden bir bakmak istediler. Onlara göstermeye biz de geldik. Eski mahallemize geldik resmen. Yani 1,5 yıl burada yaşadık. Eski evimize geldik. Şimdi Tuscasi'ye geçeceğiz. Bir oraya bakacağız. Hem bir resepsiyonla konuşacaklar hem odalara bakacağız. Did you stay there or just for? I stayed in Togliazza. Do you know Togliazza? Yeah, because normally you want to stay in Togliazza because it's for you. You don't need to share your apartment, but Togliazza is a little bit far away from the center. But normally you want to go there, but they give us San Miniato dormitory. We went there. Şimdi odalara bakarken bizim eski evimize geldik. Biz bir sene burada kaldık. Çok duygusalım şu anda. Burası bizim eski evimiz. Dur camdan da göstereceğim. Ya biz giderken burası en son yemyeşildi. Kurumuş bütün otlar. Yazın akşamları hep şurada oturuyorduk. Şu ışıklar açılıyordu. Ya banyosu. Buranın banyosu çok genişti ya. Siena'da bu kadar büyük bir duşakabin yani imkansız. O konuda şanslıydık. Şu an o kadar değişik hissediyorum ki çok duygulandım. Yani çünkü biz hani evlendik, İtalya'ya geldik. İşte 1-2 ay bir otel, yurt bir yerlerde geçirdik. Sonra buraya taşındık ve burası bizim ilk evimizdi Ahmet'le. Ve uzun bir süre sonra burada kaldık. Yani ne olursa olsun buranın yeri bende hep ayrı olacak. Bu arada biz bu sene yurda geçtiğimiz için burada kalmıyoruz. Tuscasi'de kalmıyoruz. Yurt ücretsiz zaten. Ben bu Tuscasi öğrencilere hep tavsiye ediyordum ama artık etmiyorum. Çünkü çok artmış. Fiyatları inanılmaz artmış. Yani hani bütçeniz uygunsa eğer bence hala çok güzel bir yer. Çok temiz. Tek sıkıntısı son otobüs 8'i çeyrek geçe bitiyor buraya gelen. Hani merkezde bir şeylere kalamıyorsunuz. O biraz sıkıntı. Ama onun dışında konforu yüksek bir yer. Siena'da başka bu kadar temiz, yüksek kalitede, yüksek konforlu bir yer yok ne yazık ki. Hatta yalnızca Siena'da değil, İtalya genelinde konforu bayağı iyi. Ya biz kalırken çok makul bir fiyata kalıyorduk. Hatta merkezde bir evde kalmaktan bile daha uygun fiyatlı oluyordu bizim için burası. Çünkü yeni açılmıştı, müşteriye ihtiyaçları vardı. O yüzden biz çok uygun bir fiyata kalıyorduk. Ama şu an çok artmış. Yani hani biz geldiğimizde bu fiyatlar olsaydı biz burada kalmazdık. Bayağı artmış gerçekten. Bu arada söyleyeyim ya, niye söylemiyorum ki? Bizim kaldığımız odanın fiyatı 1370 euro olmuş. Ki bir stüdyo daire. Hani 1+1 bile değil. Biz o zaman bunun yarı fiyatına kalıyorduk. Şimdi eve geldik. Biz buraya San Miniato'ya bu yurda taşındığımızdan beri öğle yemeklerini merkezdeki eski mensamızda yemeye devam ediyoruz ama akşam yemeklerini burada yiyoruz. Buranın yemekleri çok daha güzel. Eğer Siena'da okuyorsanız yani aklınızda bulunsun. Çünkü ben bu sene burada 3. senem ama ilk kez San Miniato'ya geliyorum yemek yemeye. Hani yemeklerinin güzel olduğunu bilmiyordum yani. Gelinebilir bir yer bu arada. Çok uzak değil. Hani merkezden otobüsle 10 dakikaya geliyorsun. Yemekleri gerçekten güzel ve böyle bir Türk yemeği gibi, ev yemeği gibi hani sanki annemin pişirdiği herhangi bir şeymiş
gelmiş gibi hissettiriyor. O da güzel gerçekten. Neyse işte arkadaşlarımızla vedalaştık. Yemeğimizi yedik. Bir de ben şunu aldım. Şu ağzımdaki yara için aldım. Bu bir ağrı kesici merhem. Buradaki eczanelerde şöyle oluyor. Ben Türkiye'de halihazırda kullandığım ve bildiğim bir ürünün fotoğrafını gösteriyorum Google'dan açıp ve diyorum ki buna benzer bir şey verebilir misiniz? Zaten gördükleri anda anlıyorlar hani ne tarz bir şey istediğimi ve diyor hani genelde olmuyor aynı ürün ama hani bu yok ama bunun içindeki etken madde şu bunun aynısı olarak şunu verebilirim falan diye açıklıyorlar zaten. Yani benim aslında almaya gittiğim bu değildi. Başka bir şey alacaktım ama bunu verdi. Burada iyi olan şey şu. İngilizce bilme oranı İtalya'da çok düşük. Özellikle yetişkinler arasında çok düşük. Yani iletişim kurabilmek için İtalyanca bilmeniz gerekiyor. Birçok şeyde ne bileyim ev tutarken, yolculukta herhangi bir şeyde İtalyanca bilmeniz gerekiyor. Ya da en azından anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Bu iyi olan kısım değil. İyi olan şu. Eczacılar İngilizce biliyor. Bu harika bir şey. Sanırım aldıkları eğitim gereği mi artık bilmiyorum ama hayatımda hiç iyi İngilizce bilmeyen eczacı görmedim İtalya'da. Bu çok önemli. Ben gidip tamamen bu hasta olduğumu, ağzımın ağrısını, her şeyi ve hani önemli bence yani beni yarım yamalak anlamaması gerekli. Beni tam olarak anlaması gerekli. Yani neticede ona göre bir ilaç vermesi gerekli bana. Beni çok net bir şekilde anlıyor ve çok düzgün cevap veriyor. Bütün eczacılar bu zamana kadar gördüğüm hepsinin İngilizce seviyesi çok iyi. Tamamen farklı eczaneler ve farklı insanlar. Çok ilgileniyorlar, çok açıklıyorlar. Hani ne kullanacağımı, neden bunu kullanmam gerektiğini, içinde neler olduğunu, benim o asıl gösterdiğim ürünün ne olduğunu çok detaylı bir şekilde açıklıyorlar sağ olsunlar. Yani ben burada böyle bir şey olunca, hasta olunca falan direkt eczaneye gidiyorum. Yani eğer İtalya'daysanız bence eczaneye gitmekten çekinmeyin. Eczanede çok iyi iletişim kurabiliyorsunuz ve anlaşılıyorsunuz. Ve yardımcı olmak için de bence çok hevesliler, çok ilgililer. Hiç doktor deneyimim olmadı ama eczane deneyimlerim iyiydi. Bu arada buraya gelmeden önce sağlık sigortası yaptırıyoruz. Öğrenci sigortası gibi bir şey yaptırıyoruz. O buradaki doktor masraflarını karşılıyor diye biliyorum. Ya da cüzi miktarda bir şey ödüyorsun. Hani benim daha önceden farklı sebeplerle diş için, farklı şeyler için doktora giden ve bayağı bir şeyler yaptıran arkadaşlarım oldu. Sigorta bunları karşılıyor diye biliyorum. Ben bu hasta olduğumda bir düşündüm gitmeyi. Çünkü eczane de şurası yani Siena eczanesi yanımızda gerçekten. Ama çok kötü durumda değildim. Gitmedim. Ama yani buradaki öğrenciler için bence hastaneye gitmekten de eczaneye gitmekten, bir eczacıya danışmaktan da çekinmeye gerek yok. Çünkü biliyorum ki yurt dışı deyince, yurt dışında yaşam deyince insanın ilk düşündüğü şeylerden biri hani sağlık sistemi nasıl oluyor? Başıma bir şey gelse ne yapacağım? Nasıl ulaşacağım sağlık hizmetlerine sorusu insanların kafasındaki ilk şeylerden biri oluyor doğal olarak. Tabii burası ne de olsa Avrupa. O yüzden bir Türkiye'nin hastane sistemi gibi bir şey beklememek gerekiyor. Genelde doktorlar hani bildiğim kadarıyla ilaç falan çok bir şey yazmadan bu iç dinlen gibi şeyler söyleyerek gönderiyorlar. Ya da acilde bulunma sebebiniz yeterince acil bulunmayabiliyor. Bunlar Avrupa'da olur. Ama benim bu arada yalnızca Türkiye'den değil, genel olarak duyduğum şey İtalya'nın sağlık sistemi iyi deniliyor. Yani diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya nazaran iyi olduğu konuşuluyor. Bu da bu arada çok övdüm eczacıyı falan ama etki etti mi bilmiyorum yani. Sürdüm. Birazcık akşam yemeği yiyebildim. Çok şükür günler sonra biraz daha bir şey yedim. Ama böyle bir tamamen uyuşturmadı yine de ağzımı. Tekrardan merhaba. Normalde öğle yemeğine merkezdeki mensaya gidiyoruz. Yani orada hem arkadaşlarımızla birlikte olalım, onları bir görelim diye yani sonra bir de birlikte kahve içiyoruz. Bir de açıkçası Emine'den korkuyoruz. Emine herkesi mensaya topluyor zorla. Gelmeyince azar yiyorsun. O yüzden bir de oraya gidiyoruz. Bugün hazır Emine yokken hemen kaçtık. Daha doğrusu başka işlerimiz olduğu için bugün San Miniato mensasında yiyelim dedik. Bizim yani yurdun yanındaki mensada. Ve yine yemek çok güzel ve çok şaşırdık. Yani bu kadar yemeği bize veriyor olmalarına çok şaşırdım. Şimdi çekeceğim hatta. Benim tabağımda mantarlı, patatesli, salçalı normal ev yemeği var. Sonra fırınlanmış brokoli var. Bir de panino var. Bu ton balıklı ve mayonezli. Bunun mozzarellalı, daha doğrusu kapris salatalı olanı da vardı. Ben tonu daha çok sevdiğim için bunu aldım. Ahmet'in pizza, aynı yemek ve salatası var. Daha başka bir sürü güzel şey de vardı. Ne alacağımı bilemedim yani birden ve bunları aldım. Siyah beyaz. Niye? Lander Fransızcası affet. Ne demen gerekiyor? Belçika'da
Noel köyü açılmış. Onu görmeye geldim. Ben de ilk kez geliyorum. Nasıl bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şimdi göreceğiz bakalım. Burada bir ay boyunca yaklaşık her gün farklı bir etkinlik varmış. Bir gün işte elfler geliyor, bir gün Noel Baba bir şey yapıyor falan. Bugün ne var bilmiyorum, bakacağız. Burası akşam açıkmış, yani bu etkinlikler falan akşam yapılıyormuş. O yüzden şimdi bir şey yoktu, sadece hazırlık falan vardı. O yüzden bir görmüş olduk. Bir de daha çok çocuklara yönelik bir şey doğal olarak. O yüzden şimdi geri gidiyoruz. Şimdi bu az önce gösterdiğim Il Campo'daki binanın içine girdik. Hatta bütün videolarımda mutlaka gösterdiğim bina. Çünkü orası meydan yani. Günde 50 kere önünden geçmek zorundayım. O binanın içindeki müzeye girdik ilk kez. 3 yıldır Siena'da yaşayan insanlar olarak girmemezlik etmeyelim dedik. Ve şimdi müze geziyoruz. Şimdi buradaki bulunduğumuz odada eski buranın sosyal hayatını, hepsinin çizildiği yerini görüyoruz. Aynı zamanda Büyükos'ta burada bir savaş yaşandı ve askerler duvarlara kazıma yapıyorlar. Burada da tam burada şey yazıyor. Eylül ayında bir cumartesi, yılı okuyamıyorum. Hain burada öldü diye bir yazı var. Ölmüş, hain kimse tanımıyorum. Ama millet eski zamanlardaki gibi isimlerini duvarlara yazıyorlar. Bu müzede sivil yaşamı gösteriyor. Normalde Avrupa'da veya birçok yerde yani 1500-1300'lerden hatta eserlerin bulunduğu müzelerde sivil hayata dair pek bir şey oluyor. Genelde din ile alakalı eserler oluyor. Ancak bu müzede duvar resimlerinden var olan eserlere o dönemin hayatını görebiliyorsunuz. İnsanların kıyafetleri, mesela burada satıcılar ne satılıyor, hangi kıyafetleri giyiyorlar, eşek bile var. Aynı zamanda yöneticiler, her şeyi burada görebiliyorsunuz. Bu müzenin özelliği de bu. Şimdi buraya çıktık. Hemen şurası bizim yurttan önce kaldığımız otel. Sonra şu turuncu bina benim okulum, kampüsüm. Şu en tepedeki bina da Mensa. Ma è vostro? Avrei bisogno del tavolo.